Sabah sabah insanlar bir yerde sıra bekliyor. Vize gibi bir şey herhalde. Bükreş'ten herkese günaydın. Bugün ikinci gün. Dün bayağı yorulmuşum. Uçaktan in, hosteli bul. Şimdi hafif bir yağmur var. Çıktım dışarı ama öyle sağanak değil de yine de puantiyeli şemsiyemi açtıracak kadar bir yağmur var. Free Tour denen bir oluşum var. Şehri sana işte üniversite öğrencileri veya lokal insanlar gezdiriyor. Saat 10'da onlarla buluşacağız. Şimdi onlara doğru gidiyorum. Umarım onları bulabilirim. Geziyi İngilizce yapıyorlarmış. Ancak anladığım kadarıyla ben de sizlere çevireceğim. Oraya doğru yürüyoruz. Tabii bir de kahvaltı yapmadım daha. Geç de uyanmışım, geç kalmışım. Şu dünkü Lukalardan bulursam oradan atıştıracak bir şeyler almak lazım. Şimdi meydana çıktım. Şurada Banka Transilvanya var. Dediğim gibi Luka meşhur bak. Hem burada var hem bankanın diğer tarafında var. Biz yolumuzun üstündekine gidelim. Şöyle çiçek satan bir şey satan ablalar var sürekli. Luka'ya geldik. Kruvasanlar var. Parayı çıkarayım dur. Hello, I want this croissant. One. Böyle üstünde verdi paramı. 50 pound. Thank you. Romanya'da acıktıysan Luka imdadına yetişiyor abi. Bu da çok iyi. Dünkü Nutellalı açma gibiydi. Bu da Nutellalı kruvasan ama benim elimi düşürürseniz kocaman. Polis arabası geçiyor. O bile Dacia. Burada taksiler, maksiler çoğu Dacia. Polis arabalarının çoğu Dacia. Adamlar kendi üretiyor, kendi biniyor. Böyle. Ben şunu bitireyim sonra yürüyelim. Buluşma yerine geldim. Şurada şemsiyeli yağmurun altında bekleyen bir grup var. Hadi bakayım inşallah onlardır. Aramak zorunda kalmam.
hain yakalanmış. Papazlı dikiliyor. Buradaki herkes free turcuymuş. Tur şemsiyeden gözükmüyor. Herkes gelmiş. Beleşi gören gelmiş. Dur bakalım. Gezeceğiz. Şu kırmızı modlu abi Eduardo bize yardımcı olacak, bakalım gezdirecek. Şu çantalı abinin peşinden İspanyolca dilinde olanlar gidiyor. Biz İngilizce bekleyenler de şurada bekliyoruz. Gezsinler bakalım. First of all, I'll give you a short introduction. My name is Edward. Welcome to Romania. I'll give you a little bit of the historical and geopolitical context. But for now, let's focus on some local buildings. Let's walk a little bit. Kısa bir Romanya tarihinden sonra şimdi şehirdeki yerleri gezeceğiz. Şurası eskiden hem Macar hem de Alman krallığın hastanesiymiş. Koltea yazan yer. It was built even before by that guy in 1704, so 300 years ago. It was the first hospital in Bucharest. It was the style back in the day, okay? We were very influenced by the Ottoman Empire, and Teyze oradan bulaştı Romanca ama. A bit of the desire of the average Romanian person to interact. We are very friendly, very open. She just told me some piece of information that you have to know, okay? And and I will actually tell you that piece of information. I was going to. Let's go there. Yeah. Şöyle bir kiliseye geldik. İçeride ilahiler okunuyor. Şöyle adamın mezarı var. Fotoğrafını koymuşlar. Victor Dorian, Stefania Stefanescu. So over there is the picture with Brâncoveanu the ruler and with his little children. You can see there are 4 little guys with crowns over there. Şurada burayı yapan abinin taç giymesi var. Şurada da yapılışı var. Ondan sonra şurada Yeniçeriler var. Belki görüyor musunuz ışıktan bilmiyorum. Yeniçerilerden kurtuluş var. Ondan sonra onları işkence yaptıktan sonra da işte Yeniçeriler onları kesmiş, biçmiş, en son gerçek hayata kavuşturmuş. Buradan da meleklerin, şurada yazıcı meleğin günahlarını yazıyor. İstersen cennete gidiyorsun ya da bu köprüden geçip şurada cehenneme azap çekmeye gidiyorsun diye bir kilisenin resimleri var. Burası da kilisenin içi. Almost the same as the cult religion here. Usually Eastern Europe has that religion. Kilise de böyleydi. İçeride bir tane papazla bir tane ablaya günah çıkarma yapmaya çalışıyordu. Birkaç saniye de olsa çekmeye çalıştım, belki görünmüştür. Bu şey, tüm burası Romanya'nın merkeziymiş ve burada tüm şehirlere kilometresi varmış. Let's check another one, Sibiu. Sibiu is over there. That's a beautiful medieval city. It's very well preserved. What I'm saying. Üstünde de şey var, akrep, ikizler, koç moç, herhalde aynı zamanda astronomik bir şey. Astrologlar toplanın. Şurada bizim o konuşu Decebal olan bir abi var. Bu işte Romalılar zamanı Dacia diye okunuyormuş. Bu Dacia arabaların adının olmasının sebebi şeyle de Sezar'la da yüz yüze bakıyorlar. Şunlar da işte Roma'daki replikalar.
Böyle bir pasajın içinde köprü altını koymuşlar adamı. Devam ediyor gezi. Dün de bunu görmüştüm. Lan bizim Türeyiş destan aynısı değil mi demiştim. Romanlarda da kurttan Türeyiş varmış. Abi anlatıyor şimdi. Okay, to be honest, that was the political move. Whether you unify the countries, Şimdi tekrar eski sokaklara girdik. Burada bir tane dün gösterdiğim manastır vardı. Sanırım oraya doğru gidiyoruz. Yürümeye devam. Burası da bildiğin han abi. Bizim Anadolu'da her yerde olan hanlardan. Özellikle Gaziantep'te çok fazla var. Ancak buranın bir özelliği, işte şurada bir fotoğraf olan abi var. Bu hana sadece artık soylular, üst kişiler, yöneticiler falan dışarıdan gelip konaklayabiliyormuş. Öyle bir yer. Şöyle kocaman bir kapısı var zaten. Dışını da göstereyim size. Şu da dışı. Şu evler komünizm zamanından kalma. Bu eski Romanya evleri. Şu da kilisesi. Easy basically. And then Bram Stoker said Dracula. Easier to pronounce, isn't it? This guy eventually, yeah. And to be honest, it did happen, okay? So this guy did not die of old age. Tradition stronger, and then he sent them back to the Sultan just like that. So the Sultan realized that there is no... Şimdi şu restoran olan yer Vlad Drakula'nın Bükreş'ten geçerken girdiği yer diyelim. Yarım saattir Drakula dinliyoruz. Abi öyle bir tapıyorlar ki adama. Bizim için 2. Mehmet neyse burada da Vlad o yani. Bayağı bir anlattı. Ama yani Osmanlı'yı ya 2. Mehmet'e hiç yermiyorlar. Daha çok işte küçükken kardeş olduklarından, işte hani aynı yerde büyüdüklerinden falan oradan başlayıp Vlad'ın en son Avusturya Macaristan'da ölüşüne kadar anlattı. Tabi bunların hepsini Brașov'a gideceğiz yarın. Bram Stoker'ın yazdığı Drakula'nın işte bahsettiği Bran Castle'ı, yani Bran Kalesi'nde Vlad'ın olduğu kaleye, hayali olan, oraya gideceğiz. Orada anlatacağım detaylı ama biz 30 dakikadır bayağı bir Vlad dinledik. Şimdi devam ediyoruz, bakalım yürüyelim. Şurada var, vişne likörü yapıyorlar. Bunu gelip denemek lazım sadece vişne likörü içmek için. It has got a lot of pillars. Such an acoustic effect is created that lets the sound circle vertically. So when you use deposit your money, that somebody else deposit their own money next to you, you wouldn't be able to. Burası Bank of Romanya. Romanya'nın merkez bankası. Ceausescu zamandaki buradaki bütün altınları Rusya'ya taşımış. Eleman bankayı anlatırken dedi ki bizim paralar, işte dün göstermiştim, plastikten yapılıyor ve bunları katladım mı tekrar eski haline dönüyor dedi. Hakikaten de öyle. Bütün paraları bu şekilde eski haline geri dönüyor. Tabii para plastikten olunca ıslanma, yırtılma gibi derdi de olmuyor. Şimdi böyle bir yere geldik. Çiçek pasajını anımsattı bana. Hakikaten de bildiğin çiçek pasajı. Bu pasaj Roma döneminden kalmış ama şu çatıları farklı. Bunun sebebi de Romanya diyor hiç alakası yokken 2. Dünya Savaşı'nda burası hasar görmüş çatısı. Sonra da yapmamışlar, dokunmamışlar bu şekilde. Üstünü kapatmışlar. Yani zaten farklı durduğu belli.
Şuradaki şeye de, balkonda da zamanında şey yapmışlar. Komünist karşıtı konuşmalar yapmışlar burada. Ceausescu da çıkışta şuradakileri, yani şuradan çıkışta kesmiş o adamları. Şu abinin eline gösterdiği resim aslında Fransa'daymış. Bir tane Bükreşli mimar gidip onun aynısını buraya yapmış. Şu o yıkılmış, yanındaki de şu yeni bina yapılmış ondan sonra. Ama şu Fransa'da, Paris'te aynısı varmış. Şimdi bu caddede Romanya'nın ne kadar kozmopolit olduğunu görüyorsunuz diyor. Şurada az önceki işte o Paris'i gösteren, Paris'i andıran şu modern Romanya. Ardından şurası Alman tarzı. Şurası eski Romanya tarzı. Şurada daha ilerideki komünist zamandan kalma şurası. Komünist zamandan kalma Romanya. Şu da Roma'nın, işte sütunlardan zaten anlaşılıyor. Roma'dan kalma yapılar. Yani bu caddede Romanya'nın bütün kozmopolitliği görünüyor. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Bakalım neler var. Şurada da mesela gotik bir tarz var. Bir önceki videoda söylemiştim geliriz bu manastıra diye. Şimdi o rahibelere özel yapılmış manastıra doğru yürüyoruz. Şurası zaten. Bir önceki videoda çekmiştim, onu izlemediyseniz. Buradan geçiyorduk. Çanları çalıyor. Very Austrian, very Hungarian. Burası çok uzun yıllar orijinal renklerini korumuş. Daha sonra şu yukarıdakiler işte Romanya'nın insanlar meclisinin aldığı kararla boyanmış. Yeniden restore edilmiş ama bayağı zaman geçmişin üstünden. Şuradakiler ise en eskileri. Şunlar daha orijinalmiş. Yapıldığı günden beri duruyor. İçeri gireceğiz sanırım. Wow. Harika. Evet. Bunun için çok merak etmiştim. Şunlar eski olanlar. İçerisi şöyle. Bu da manastırın devamı. Burada da yılda bir gün, bir kez daha doğrusu genç rahibe adayları şurada şey yapıyorlarmış. İlahilerini söyleyip ondan sonra kendi manastırlarına, kiliselerine gidiyorlarmış. Burası rahibeler için özellikle çok önemli bir yermiş Avrupa'da. Şurada da işte daha eskiden ilahi söyleyen kızlar var. Şu kızlar şarkı söylerken şeymiş, ritim tutmak içinmiş, ses çıkarıyor.
Toaca, T-O-A-C-A. Usually they are made of wood, okay? Şu Peleş Kalesi var ya, o Peleş Kalesi'nin içi de aynı şu gotik olan yer gibi renkliymiş. Disney princess dresses and you know. Burada da tanıdık bir isim var. Nadia Comaneci. Klinik burada hastanemiş. Nadia Comaneci adına yapılan. Şimdi Romanya'nın tarihiyle ilgili çok önemli bir duvarı göstereceğim sizlere. Şu yıkık duvar var ya, burası, bunun sağ tarafı, şurası eski evler, yani klasik Romanya. Şu tarafı ise komünist Romanya. Komünizmden kalma Romanya. Şu duvar sonmuş. Yani buradan itibaren adam Ceausescu yıkıp gidiyormuş eski Romanya'yı. İşte komünist evler yapıyormuş. Şu duvarda bitmiş. Bunun sebebi de adam ölmüş artık o zamana kadar. Ceausescu o zaman yaptığı evlere halkı yerleştiriyormuş, komünist olanları. Karşıt olanları da buradaki diğer eski evlere yerleştirip ondan sonra zamanla da o evleri yıkıp yeni binalar yapıp onlara ev vermiyormuş. Evsiz bırakıyormuş. Yani bir nevi yıldırma politikası uyguluyormuş. İşte burası da Romanya'nın dünyaca ünlü parlamento binasıymış. Rehberden biraz bilgi alıp size de anlatacağım orayı. Actually dislike that place because they would remember the starvation of the population. So as a matter of fact, Here it says our children will be free. Why am I saying I have Şu çocuklar şeymiş, komünizme karşı gelen, özgürlük isteyen çocuklarmış, eylem yapıyorlarmış. Bütün o ayaklanmalar bu çocuklarla başlamış. Şimdi bu bina Pentagon'dan sonra yapılan en büyük binalardan biriymiş. Burada çalışanlar 20.000 kişi çalışıyormuş yapımında. 7.000 tane mühendis çalışıyormuş. Komple etrafını dolaşırsam işte 3 kilometre karelik bir alana sahipmiş. Ceausescu'nun bir hayali bunu 30 kilometre kareye, yani neredeyse Bükreş'in tamamına yaymak ve buradan komünizmi tekelleştirmek gibi bir hayali varmış. Ceausescu öldükten sonra burası daha bitmemiş yapımı. İnsanlar önce burayı ne yapacağız falan diye ayaklanmışlar. Sonra buranın yıkım maliyeti inşaatın devam ettirmesinden daha fazlaymış. İnsanlar akıllı davranmış ve devam ettirmişler. Şimdi de işte meclis olarak kullanılıyor. Böyle bir yer. Buraya Michael Jackson gelmiş. Söylenene göre Michael Jackson burada insanlarla konuşmak için çıktığında balkona High Bükreş yerine High Budapest demiş. Öyle de bir komik yanı var. Ceausescu da burada işte kaçarken doktoru, karısı falan askerler tarafından, halk tarafından linç edilmiş, vurulmuş. Parlamento binasını gezdikten sonra da Free Tour'un size organizasyonu sona eriyor. Ondan sonra işte lokal bir yerde yemek falan yiyebiliriz beraber diyorlar. Ben başka bir video için başka bir yere gitmem lazım. Onun için şimdi metroya doğru yürüyorum. Orada görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.